Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 50.000 TL'ye oluşturabileceğiniz model bir portföy anlatacağım sizlere. Bu portföyden ciddi getiri sağlayabileceksiniz ve aynı zamanda vurkaç şeklinde sağlayacağınız getiriler değil, düzenli, stabil sağlayabileceğiniz getirilerden oluşacak bir portföyü sizlere sunacağım. Portföyün içerisinde hem temettü tarafında iyi şirketler varken, iyi hisseler varken hem de potansiyel getirme ihtimali yüksek olan hisselerden oluşuyor. 50.000 TL'lik bir model portföyü olduğu için sizlere 5 kategoride hisse veriyorum. Fakat içlerinde ikiye böldüklerim olduğu için toplam 7 hisse göstermesi gerçekleştireceğim. Bu model portföyü isterseniz dediğim gibi kendiniz kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bir portföy oluştururken hiç kimseden yatırım tavsiyesi almamaya, al sat tut kararını kendiniz vermeye veya profesyonellerden yardım almayı unutmayın diyorum. Yani özetle burada verdiğim hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Bir diğer önemli konumuz ise portföy oluşturmadan, borsada işlem yapmadan mutlaka şu 5 kuralı bilmeniz gerekiyor. Portföy oluştururken, yatırım yaparken 1. Atıl paramızla işlem yapmamız gerekiyor. 2. Portföy çeşitlendirmesi yapmamız gerekiyor. 3. Yatırım sepeti oluşturmamız gerekiyor. 4. Kademeli alım satım yapmamız gerekiyor. 5.'si ise destek direnç noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Burada model portföy içinde söyleyeceğim hisselerin oranlarını da size söyleyeceğim. Fakat asla ve asla bunları destek direnç noktalarına yakın değilken şu anda almanız mantıklı değildir. Belki 2 ay sonra, belki 3 ay sonra, belki 8 ay sonra portföyünüze katmanız gerekecek. Çünkü o zamanlar destek direnç noktalarına gelecek olabilir. Şimdi başlayalım. Birinci hissemiz hemen Financial Tables üzerinden de açacağım gibi Türk Telekom hissesi. Türk Telekom hissesini zaten incelemeleri kanalda bulunduğu için burada detaylı bir inceleme gerçekleştirmeyeceğim. Türk Telekom hissesini sadece göstermesini sağlayacağım. Temettü olarak baktığımız zaman Turkcell'den daha iyi temettü sağladığını görebiliyoruz. Çarpanlarına baktığımız zaman çarpanlar olarak da Turkcell'den daha iyi konumda olduğu için telekomünikasyon şirketleri altındaki Turkcell veya Türk Telekom içerisinden Türk Telekom'u seçmeye uygun buldum. Türk Telekom'un portföyümüzdeki ağırlığı ise %20 olarak geçiyor. Bunu bitirdikten sonra diğer hissemize geçelim. Diğer hissemiz Petkim. Petkim'e geldiğimiz zaman Petkim'de petrol altındaki en iyi rasyolara sahip, en iyi çarpanlara sahip şirket olduğu için kendisini de buraya ekledim. Eğer çeyreklik satışlarına, favöne ve net karına bakarsanız zaten ne kadar uygun olduğunu kendiniz de görebileceksiniz. Çok güzel bir artış sağlıyor. Özellikle de öz kaynak karlılığına geldiğimiz zaman %10, %17, %30 ve %43'e kadar ulaştığını, çok hızlı şekilde öz kaynak karlılığı arttırdığını görebiliyoruz. En azından petrolün hayatımızda bir 50 sene daha olduğunu varsayarsak petrol, kimya ile uğraşan Petkim'in de portföyümüzde bulunması gerektiğini düşündük. Petkim'in de portföyümüzdeki ağırlığı %20'dir. Bu şirketlerin hepsinin kanalda analizli olduğu için ziraat yatırım üzerinden gelip çarpan analizi veya TradingView üzerinden gelip bir teknik analiz gerçekleştirmiyorum. Sadece burada size model portföyümüzü nasıl oluşturabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Eğer istediğiniz hisseler olursa bunların içinden veya bunların dışından bu videonun altına şu hisselerin incelemesini çeker misiniz diye yazarsanız o hisselerin incelemesine detaylı şekilde çekeceğim. Devam ettiğim zaman 4. hisse grubumuza geliyoruz. 4. sektörümüze geliyoruz. Burada biraz mantığımız değişiyor. Şunu yapıyoruz. Biraz daha düşük ödenmiş sermayeli, biraz daha hızlı patlama yapabilecek 2 tane şirketi koyuyoruz. İkisinin de %10 yani toplam %20 ağırlığı bulunuyor. Bunlardan birincisi Tat Gıda, ikincisi Çimsa. Şimdi bakalım Tat Gıda'ya geldiğimiz zaman Tat Gıda'nın yine yukarı yönlü iyi hareketler yaptığını ve çarpanlar olarak baktığımızda gıda sektöründe Ülker'le birlikte en iyi şirket olduğunu görüyoruz. Öz kaynak karlılığını yine yukarı şekilde arttırmış. Bunu yaparken kaldıraç oranını düşürmüş. Hem de 54'lerden 33'lere kadar yani %20'lik bir kaldıraç oranını düşürdüğünü görüyoruz. Bu gayet güzel. Tat Gıda'yı o yüzden buraya ekliyoruz. Diğer bir patlama yapabilmeye müsait hissemiz de Çimsa. Fakat kendim söylememe rağmen şunu kendim için belirtebiliyorum. Çimsa şu anda epeyce primlendi. Bunu zaten teknik göstergeler kısmına geldiğimizde de görebiliriz. Hemen gelelim. Çimsa'ya baktığımız zaman ortalama Haziran sonu yani Temmuz başından itibaren bir ayda %25'lere kadar bir primlenme söz konusu olmuş, primlenme yaşamış. Bu da ne demek? Çimsa şu anda iyi derecede primlenmiş. Destek direnç noktalarını bekleyip hafif bir düzeltme yapmasını bekleyip o zaman portföyümüze katmalıyız. Kendim bu hisseyi model portföye eklesem de
destek direnç noktalarına ulaşmadan asla satın alma işlemi yapmayalım. Bu iki hissemiz Tat Gıda ve Çimsa bizim için çok hızlı primlenebilecek, çok yüksek getiri getirebilecek iki hisseydi. %10, %10'dan toplam %20'lik bir portföy ağırlığı var. Bir sonraki hissemiz hepimizin çok sevdiği demir çelik şirketlerinden Ereğli Demir Çelik. Ereğli Demir Çelik öz kaynak karlılığına baktığımızda 4, 9, 15 ve 20 olarak kendini arttırarak gidiyor. Fakat dediğimiz gibi Ereğli'nin de fiyatı hafiften primlenmişti. Hemen inceleyebiliriz ama primlendi. Ereğli gerçi dinlenmesini sağladı. Bundan sonra tekrar devam edebilir. Evet, çünkü Mart ayından şuraya Haziran 15'e kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Sonra burada biraz dinlendi. Tekrar yükseldi. Belki biraz daha dinlenir ama sonra yoluna devam edecektir. Burada sadece Ereğli'nin yanına Kardemir D'yi de ekliyorum ben. Çünkü Kardemir D'nin öz kaynak karlılığına bakarsanız -13'ten 1, 1'den 17, 17'den 39'a çıktığını ve kaldıraç oranını da 65'ten 60'a indirdiğini görüyoruz. Yani baktığımız zaman çok hızlı karlanan, çok hızlı büyüyen bir şirket Kardemir D. Burada Ereğli'ye %10, Kardemir'e %10 şeklinde bölebilirsiniz. Demir Çelik'e de %20 ayırıyoruz. İsterseniz Kardemir'e %15, Ereğli'ye %5. İsterseniz Ereğli'ye %15, Kardemir'e %5 yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Ama dediğim gibi Ereğli'de, Kardemir'de sektörün en iyi şirketlerindendir ve iyi bir sektöre mensuplardır. Bu şekilde %20'lik portföyle 4. grubumuzda çıkartıyoruz. 5. ve son grubumuz ise bankalar. BIST Bank olarak açtım buraya zaten daha net görebilelim diye. Şöyle üzerindeki bir indikatörü de kaldırayım. BIST Bank'in yani bankaların içerisinde çok net bir ayrım yapamıyoruz. Bu Garanti'de olur, Akbank'ta olur, Yapı Kredi'de olur, İş Bankası'da olur. Çok fark etmemekle birlikte tabii içlerinden iyilerini seçebiliriz. Ucuz kalmışlarını seçebiliriz. İyi karlananlarını seçebiliriz. Takipteki kredilerin az olanlarını seçebiliriz. Fakat ortalama bankalar gitti mi hepsi 3 aşağı 5 yukarı ilerliyorlar. Burada bankaların ne kadar ucuz olduğunu biliyoruz. Fakat üzerlerinde bir batık kredi, bir Halkbank davası, bir de temettü kısıtlamaları var. Zaten bunlar çıktığında çok yukarılara doğru hareket edecekler. Bunlar çıkmasa da bankalarda çok yüksek kar marjları her daim var. Mesela şu an o süreçlerden birinin içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi benim bankalarla ilgili zaten destek direnç noktalarım çizili. Hep bunu seneler boyunca destek direnç, destek direnç, destek direnç arasında ve buradaki kar marjlarının da %100 yakın olması, %90'lık kar marjlarıyla her sene bir kere %100 yapma imkanını bizlere sunuyorlar. Biz bunu neden değerlendirmeyelim? Şu anda bakın sarı mum aylık grafikte de oluşmuş Wave Trend osilatöründe. Gördüğünüz gibi zaten şu anda burada Nisan başından itibaren %25'lik bir kar marjı bırakmışlar ve yukarı yönde devam ediyor. Muhtemelen ilk noktası şurası olursa ben şunu şuradan çizebilirim ki ortalama bana bir %45, %50'lik kar marjı veriyor. Bu da 2 senelik faiz oranına eşit oluyor. Bunu ortalama 1 sene hatta 9 ayda falan %40'ları %50'leri bizlere sunacaktır. Biraz daha beklersek belki yukarıda %80'leri bizlere gösterebilecektir. Bu yüzden yine portföyümüzün %20'sini hem kısa vadede bu teknik grafiklerle kar edebilmek hem de üzerindeki 3 problem kalktığında kar edebilmek için portföyümüzün %20'sini de bankalara ayırıyoruz. Bu bankaları dediğim gibi içlerinden seçme hakkı size aittir tamamen. Şimdi son bir özetleyecek olursam 1. Türk Telekom %20 portföy ağırlığıyla, 2. Petkim %20 portföy ağırlığıyla, 3. Tat Gıda ve Çimsa %10'ar portföy ağırlığıyla, 4. Ereğli ve Kardemir %20 portföy ağırlıkları var. İstediğiniz gibi bölüştürebilirsiniz. 5.'si ise %20 portföy ağırlığıyla bankalar. Bankaların içinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu 50.000 TL'lik portföy sizin model portföyünüz olabilir ve bunun üstüne altına eklemelerle borsa yatırımlarınızı devam ettirebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek vermek isterseniz kanala abone olur ve beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.